Merhabalar dostlar. İran ve ABD savaşı gösterdi ki içinde yaşadığımız dünya artık bir akıl hastanesinden farksız. ABD Başkanı Trump her gün kendini aşmaya ve yok artık bu kadar da olmaz dediğimiz yeni söylemlere imza atmayı başarıyor. Bu adamın elinin altında güç ve silah olmasa aslında dışarıdan izlemesi oldukça da eğlenceli olabilir ama ne yazık ki askeri operasyon ve savaş ve bombalama emirleri verebiliyor. Birkaç gün önce kopartılan ateşkes ve barış masallarını hiç ciddiye almadım çünkü ben bu savaşın birkaç sene süreceğini ve çok uzun bir süre önce planlandığını bilenler arasındayım. Netanyahu, Trump'ı elindeki dosyalarla bu savaşa çekti ve öyle çekip gitmesine asla da müsaade etmeyecek. Tıpkı yaklaşan Türkiye-İsrail savaşı gibi. Videoda şu an pişirilen Türkiye-İsrail savaşı konusuna da giriyoruz. O yüzden lütfen videonun tamamını izleyin. İran yönetimi ise itinayla Trump başta olmak üzere batılı liberallere tükürdüklerini sırayla yalatmaya da devam ediyor. Daha geçen hafta çıkıp binlerce yıllık İran medeniyetini yıkacağını söyleyen Trump aniden geri vites yaparak da tutarsızlığın kitabını da yazmaya devam ediyor. Adam tüm kuşları öptü, bir tek leylek kaldı deyimindeki gibi gitti, papaya da sardı, papayı ağız kavgasına çekmeye, kendisini de İsa Mesih gibi göstermeye niyetlendi. Kendi sosyal medya hesabından kendisini Mesih gibi gösteren bir görsel paylaştı. Sonra kim ne söyledi bilmiyorum, apar topar görseli ortadan kaldırdı ama papaya da kendince laf sokmayı da ihmal etmedi. Muhtemelen bu yaptıklarıyla Beyaz Saray'ın delilerini bile utandırmayı başarıyordu. O da ayrı bir mesele. Tabii bütün bunlar olurken İran, ABD'nin tüm karizmasını da yıkmaya ve çizmeye devam ediyor. Hep söylediğim gibi gerçekten dünyadaki güç dengelerinin çok radikal bir şekilde değiştiği özel bir döneme tanıklık ediyoruz ve emin olun bugüne kadar gördüklerimiz yakın zamanda göreceklerimizin yanında koca bir hiç. Yine özel bir içerikte karşınızdayım dostlar. Sizlerden ricam abone olarak, videoyu beğenerek ve kısa da olsa bir yorum yazarak bana destek olmanız, yapacağınız her etkileşim son derece değerli ve önemli. Yapanlara teşekkürler. Uzatmadan devam edelim. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda nasıl kendini Napolyon veya benzer liderler zanneden akıl hastaları varsa Trump da bu kategoride kendisine yer bulacak ve mental rahatsızlık geçiren insanlar kendisini Trump zannetmeye ve de onun gibi davranmaya başlayacaklar. Hem kendisi hem de etrafına topladığı kabinesi zaten akıl hastası Şampiyonlar Ligi gibi. İşin üzücü yanı bu tipler yüzünden dünya geneli hem açlık ve yoksulluk daha da önemlisi ölümlerle tanışıyor, acı ve ızdırap çekiyor. Video girişinde de belirttiğim gibi birkaç gün önce ortaya atılan barış geliyor, ateşkes sağlandı haberlerine zerre itibar göstermedim. Çünkü ben işin İsrail'in tarihten bir kez daha silinmesiyle ilişkilendirilen Mesih gelecek anlatımına bağlı olduğunu bilenler arasındayım. Hatırlatıyorum, nasıl İsrail'i kökten dinci Yahudi şeriatçısı küçük bir grup yönetiyor, işte Amerika Birleşik Devletleri'ni de evangelistler yönetiyor ve Orta Doğu'da yaşanan her şey aslında dini doktrinleri temel alan bir yapıya sahip. Biliyorum böyle söylediğimde dünyanın normal insanlar tarafından yönetildiğini sananlar için bu biraz uçuk kaçık gelse de ne yazık ki işin aslı böyle dostlar. Bakın, radikal Mesihçi, Siyonist ve evangelikler için şöyle söylemler mevcut. İsrail devletinin kutsal savaş veya Gog ve Magog savaşı gibi felaketler sonucunda yıkılıp yerine Mesih'in krallığının kurulacağına inananlar var. Adamların kutsal kitabında bu yazıyor ve bunu aslında her yerde açıkça çekinmeden dile getiriyorlar. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Mesih ve Mesih çağı ile ilgili açıklamalarına da hemen hızlıca bir bakalım. Adam mevcut savaş durumunu yani Gazze, İran ve Lübnan'da olanları kıyamet savaşı veya Mesih'in gelişi öncesi bir süreç ve fırsat olarak gördüğün her yerde söylüyor. Zaten tüm bu yaşananları bir mantık çerçevesinde ele almamız neredeyse imkansız.
Talmud'u yani Yahudilerin kutsal kitabını referans alan ultra-ortodokslar, kısaca gelenekçi Yahudiler 1948'de kurulan İsrail devletini gerçek Mesih devleti olarak kabul etmiyor. Onlara göre gerçek İsrail krallığı ancak Mesih geldikten sonra kurulacak. Bu görüşe göre de mevcut devletin teolojik olarak nihai olmadığı ve Mesih eliyle dönüşüme uğrayacağı ya da değiştirileceği inancı hakim. Buna inanıyorlar. Sürgünlerin toplanması kısmı da var. Mesih'in gelişiyle birlikte dünyanın dört bir yanına dağılmış Yahudilerin kutsal topraklarda toplanması, Yahudiliğin, Talmud'un, Tevrat'ın temel bir vaadi. Arz-ı mevud yani vaat edilmiş topraklar Yahudi inancında Tanrı Yehova'nın Hazreti İbrahim ve soyuna İsrailoğulları diyorlar, vermeyi vaat ettiği kutsal bölgeyi ifade ediyor. Coğrafi olarak genellikle Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne kadar olan alanı kapsadığına inanıyorlar. Bizden de parça istiyorlar. Bu bölge Kenan diyarı olarak da anılıyor ve günümüzde İsrail, Filistin, Lübnan, Ürdün, Suriye, Irak'ın bazı kısımlarını da içine alıyor. İnanmayan varsa herkesin elinin altında internet var. Açın okuyun lütfen. O zaman abartıp abartmadığımı kendi gözlerinizle görürsünüz. Bizim medyamız NATO medyası olduğu için bu neredeyse hiç dile getirilmez veya içi açılmadan yüzeysel laflarla geçiştirilir. Bob planı denilen şey de aslında Büyük İsrail'den ibarettir. İsrail o yüzden bir taraftan hala Lübnan'a saldırarak hem nüfusunu yok etmeye hem sürgün etmeye ve de topraklarına el koymaya çalışıyor. Orta Doğu'ya barış gelmesi, ABD'nin İran'la olan savaşının bitmesi, Netanyahu ve bütün ultra-ortodoks Yahudiler için kabul edilemez bir şey. O yüzden ne pahasına olursa olsun bu savaş devam ettirilecek ve büyüyecek. Epstein dosyasıyla paçasını kaptıran Trump'ın itiraz etme şansı ve lüksü yok. Bazen bahsettiğim ultra-ortodoksların yaptıkları YouTube yayınlarını otomatik çevir vasıtasıyla izliyorum ve fikir sahibi olmaya ve de tanımaya, anlamaya çalışıyorum ki karşımdakinin ne olduğunu bileyim. Karşıt görüşte olduğunun düşüncelerini, yapısını, isteklerini görmeden, anlamadan onu çözemezsin. Bunu da herkese tavsiye ederim. Emin olun İsrail'de yaşayanların tamamı bu şekilde kaçık değil elbette. Savaştan uzak, normal bir hayat sürmek isteyen mantık sahibi insanlar da var. Ve aslında bunlar çoğunluktalar ama dünyanın her yerinde olduğu gibi radikal dinciler bir şekilde hükümeti orada da ele geçirmiş ve bırakmamakta ısrar ederek ülkeyi kana buluyorlar. Bu kökten dinci Yahudi yayınlarında ırksal üstünlükten, kendilerinin seçilmiş özel bir ırk olduklarından, Tanrı'nın o toprakları kendilerine vaat etmesinden ve her şeyi ele geçirmelerinin doğal hakları olduğunun propagandası aralıksız yapılıyor. Normal olarak da sürekli bu propagandaya maruz kalan ve küçüklüğünden itibaren bu şekilde yetiştirilmiş, nitelikli eğitimden de uzak tutulanlar, bir süre sonra kayışı kopartarak yaptıkları her şeyin Tanrı emri olduğuna inanıyorlar. Ekranlarda izlediğimiz eylemleri gönül rahatlığıyla yapıyorlar ve gururla sergiliyorlar. Bob planı tıkır tıkır işliyor. Önce o bölgede İsrail'e nefes aldırmayan Suriye'yi bildiğiniz gibi kurşun bile atmadan hem de iç karışıklarla, radikal örgütlerle ve komşularını boğdurdular. Tamamen etkisiz bırakıp teslim aldılar. Keza Irak'ta aynı şekilde teslim alındı, parçalandı ve etkisiz hale getirildi. Şimdi İran'ı hedef tahtasına koydular ama yaptıkları planlar ellerine patladı. İran 30 yılı aşkın bir süredir bu büyük savaşa hazırlanıyordu ve Çin ve Rusya başta olmak üzere diğer müttefiklerinin de dolaylı veya arka kapıdan devreye girmesiyle ABD ve İsrail'i bu işe soyunduklarına pişman etmeyi başardılar. ABD ve İsrail kolay bir zaferle İran'daki rejimi bir haftada yıkıp yerine kendi uyduları olacak bir rejim kurma hayali içindelerdi. Hatta bunun için Devrik Şah'ın kafası gidik oğlunu da sünnet çocuğu gibi giydirip bir süre ekranlarda bile gezdirmişlerdi biliyorsunuz.
Planları tutmadı, İran bunlara pabuç bırakmadı. Trump, İran'la ilgili kendisine anlatılanların doğru olmadığını en acı şekilde sahada acıyla ve felaketle öğrendi. Dönem dönem bundan kaçıp sıyrılmaya çalışsa da Netanyahu buna müsaade etmiyor, ipini çekiyor. Zaten kendisi hakkında da birçok dosya var ve İsrail kamuoyu da sürekli isyanlarda, cezaevine girmemesi için sürekli bir savaş ortamında kalması gerekiyor. O yüzden planları hala İran ve ABD'yi sürekli sıcak savaşta tutarak elinden geldiğince İran'ı zayıflatmak. Bunu nispeten başarıyor da sayılabilir ama İran buna dirençli çıktı, yaralarını hızlı sarıyor. Her şeyden önce İran, Rusya ve Çin'den de büyük bir destek alıyor. Ayrıca Molla rejiminin başaramadığı bir şeyi başardılar. İran muhalifleri bile bugün İran hükümetinin yanında. Ama ne olursa olsun İran ve İsrail bir kara sınırına sahip olmadığı için mevcut İsrail devletinin yıkılmasını sağlayacak Armagedon Savaşı'nın gerçekleşmesi mümkün değil. Ve bölgede bunu gerçekleştirebilecek tek ülke var, o da tahmin ettiğiniz gibi Türkiye ve bu iş için şimdiden ellerindeki medya aracılığıyla halka bunu empoze etmeye başladılar. Bilirsiniz, bir savaş çıkmadan önce halklar buna manen hazırlanır ve sürekli savaşla ilgili haberler bir şekilde servis edilerek insanlar o düşünceye alıştırılır. Sonrasında da eylem gerçekleştirilir. Ben eş zamanlı olarak Rus ve Asya medyasını da sürekli takip ediyorum ve özellikle Rus medyasında uzun süredir yakın bir tarihte Türkiye ve İsrail savaşının başlayacağı haberleri geziniyor maalesef. Savaş bölgesi olarak da telaffuz edilen toprak ise kutsal metinlerde de yer alan Suriye toprakları. Türk ve İsrail askeri Suriye toprakları üzerinde karşı karşıya gelecek ve şimdiki İsrail devletinin yıkılacağı ve Mesih'in gelmesinin önünü açacak yeni büyük İsrail devleti kurulacakmış. Tabii bu yeni büyük İsrail'in kurulması ve Mesih'in gelmesi bir temenni ve ultra ortodoks Yahudilerin ve kafası gidik ABD'li evangelistlerin hayali. Bilirsiniz hayaller Paris'tir, gerçekler Diyarbakır. Ha bu arada Diyarbakır'ı da çok severim ve emin olun Paris'e değişmem ama deyim böyle, o yüzden söyledim. Neymiş efendim, Armagedon Savaşı sonrası Nil'den Fırat'a uzanan büyük İsrail devleti kurulacak, Mesih dünyaya dönecek ve sonrasında da dünyadaki bütün Yahudiler büyük İsrail'e dönerek vaat edilmiş topraklarda huzur içerisinde hüküm sürerek dünyayı da istedikleri gibi yöneteceklermiş. İşte bu hayal uğruna dünyayı kana bulamaktan hiç çekinmiyorlar. Artık topal ördek konumuna geçen ABD için de bu bir hayalden öteye geçemez. Ha bu uğurda da NATO'yu parçalayıp bitirecekler, muhtemelen de bizi NATO'dan çıkaracaklar ve İsrail'in Türkiye saldırmasının önünü açacaklar ama dünya artık ABD ve İsrail'in kurallarını belirlediği bir dünya değil, oyunun başat aktörleri ve kuralları değişti. Başarabilirlerse Armagedon Savaşı gerçekten mevcut İsrail devletinin yıkımını sağlayacak ama Büyük İsrail'in önünü açmayacak. En fazla İsrail'i ilk kurulduğu günkü sınırlarına döndürecek bir savaş olacak. ABD desteğinden de mahrum kalacak bir İsrail'in ne kadar hayatta kalacağı malum. Evet, dediğim gibi Batı dünyasını deliler yönetiyor ve dünyayı kana buluyorlar ama artık oyun kurucular doğulu olmaya başladı. Bu da kurulmaya başlanan yeni sistemin garanti sübaplarından birisi. Önümüzdeki 2-3 yıllık sürecin pek sakin geçmeyeceği şimdiden çok net görülüyor ama sonrası için ben oldukça umutluyum. Dünya her zaman karanlık dönemlerden geçmiş ve sonrasında da aydınlığa çıkmıştır. İzlediğiniz için teşekkürler.